Form of government, Federal Republic Capital, Washington, D.C. Population, 324.36 million. Area, 629.091 square kilometers. Administrative districts, 50. Currency, US dollar, USD. Official language, English. Languages spoken, English, Spanish. Phone code, +1. Distance to Turkey, average 12 hours. Popular cities, New York, Washington, D.C., San Francisco, Los Angeles, Boston, Chicago, Las Vegas. Yönetim şekli, Federal Cumhuriyet. Başkenti, Washington, D.C. Nüfusu, 324,36 milyon. Yüz ölçümü, 9.629.091 kilometre. Raised to the power of 2 idari bölgeleri, 50 para birimi, Amerikan doları, USD. Resmi dil, İngilizce. Konuşulan diller, İngilizce, İspanyolca. Telefon kodu, +1. Türkiye ile uzaklığı, ortalama 12 saat. Popüler şehirleri, New York, Washington, D.C., San Francisco, Los Angeles, Boston, Chicago, Las Vegas. Consisting of 50 states and a federal district, the United States of America is a democratic, federal, constitutional republic founded on July 4, 1876, as a result of the great struggles with England. The United States of America, whose population consists of immigrants from all over the world, is the third most populous country in the world after China and India. Eyalet ve bir federal bölgeden oluşan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ile sürdürdüğü büyük mücadeleler sonucunda 4 Temmuz 1876 yılında kurulmuş demokratik, federal, anayasal bir cumhuriyettir. Nüfusunu dünyanın dört bir tarafından gelen göçmenlerin oluşturduğu Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en kalabalık 3. ülkesidir. The country, which still receives intensive immigration, therefore has one of the highest population growth rates among developed countries. With these features, in the United States of America, which is the richest country in the world in terms of population diversity, Spanish is the most spoken language after English. The country,
which became the world's only superpower with the collapse of their USSR, continues to be the center of attraction of the world in many respects today. Halen yoğun bir şekilde göç alan ülke, bu nedenle gelişmiş ülkeler arasında nüfus artış hızı en yüksek olanlardan biridir. Bu özellikleri ile nüfus çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde İngilizceden sonra en çok konuşulan dil İspanyolcadır. SSCB'nin yakılmasıyla dünyanın tek süper gücü konumuna gelen ülke, bugün de birçok açıdan dünyanın cazibe merkezi olma özelliğini sürdürmektedir. Location: The United States of America, which has a width of 4,500 kilometers from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west, is adjacent to Canada in the north and Mexico in the south. The United States has two states far from the mainland. The first of these is the state of Alaska, which is the largest state in the United States in terms of surface area and the lowest in terms of population density, and was purchased from Russia in 1867 for $7.2 million. The other is the state of Hawaii, which consists of archipelagos in the Pacific Ocean 3,200 kilometers from the mainland. Lokasyon, doğuda Atlas Okyanusu'ndan batıda Büyük Okyanus'a kadar 4500 kilometre genişliğe sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, kuzeyde Kanada ile güneyde ise Meksika ile komşudur. Amerika Birleşik Devletleri'nin anakaradan uzak iki eyaleti bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz ölçümü bakımından en büyük, nüfus yoğunluğu bakımından ise en düşük eyaleti olan ve 1867 yılında Rusya'dan 7,2 milyon Amerikan doları karşılığında satın alınan Alaska eyaletidir. Diğeri ise Büyük Okyanus'ta bulunan ve anakaraya 3200 kilometre uzaklıktaki takım adalardan oluşan Hawaii eyaletidir. Economy: The United States economy, which holds the title of being the largest economy in the world, accounts for 22% of the world's gross domestic product. Inflation in the USA, which is among the top 10 countries in the world in per capita income, is around 1.5%. Ekonomi, dünyanın en büyük ekonomisi olma unvanını elinde bulunduran Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi, dünya gayri safi yurtiçi hasılasının %22'sini oluşturmaktadır. Kişi başına düşen gelir de dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında olan Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon %1,5 civarında gerçekleşmektedir. The United States of America, which has vast natural resources, is the world's largest oil and natural gas producer. In addition, it is the second largest economy in the world in the manufacturing sector with its deep-rooted industry and technology infrastructure. Hosting the New York Stock Exchange, the world's largest and most influential stock exchange, the United States is also the center of the world's financial markets. 128 of the world's largest 500 companies are headquartered in the USA. Oldukça geniş doğal kaynaklara sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisidir. Bunların yanında köklü sanayi ve teknoloji altyapısı ile imalat sektöründe dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir. Dünyanın en büyük ve en etkili menkul kıymetler borsası olan New York Menkul Kıymetler Borsası'na ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, dünya finans piyasalarının da merkezi konumundadır. Dünyanın en büyük 500 şirketinden 128'inin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. This strength in the economy has made the country's currency, the US dollar, the world's most important reserve currency. Oil, steel, machinery, aviation and space, electronics, telecommunications, chemistry, defense industry and mining are the engines of this giant economy, which has reached approximately 20 trillion USD. In addition to all these, about half of the land of the United States of America, which is one of the few countries in the world in the agriculture and livestock sector, is agricultural land. As a result of high productivity agriculture and animal husbandry activities carried out using advanced technology in these vast lands, a large production surplus occurs, making the country one of the most important agricultural exporters in the world.
The main agricultural products grown in the country are soy, tobacco, cotton, citrus fruits, wheat and sugar beet. Ekonomideki bu gücü, ülkenin para birimi olan Amerika Birleşik Devletleri dolarının da dünyanın en önemli rezerv para birimi olmasını sağlamıştır. Yaklaşık 20 trilyon Amerika Birleşik Devletleri dolarına ulaşan bu dev ekonominin lokomotifleri petrol, çelik, makina, havacılık ve uzay, elektronik, telekomünikasyon, kimya, savunma sanayi ve madenciliktir. Tüm bunların yanında tarım ve hayvancılık sektöründe de dünyanın sayılı ülkelerinden olan Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarının yaklaşık yarısı tarım arazisidir. Bu geniş topraklarda ileri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen yüksek verimliliğe sahip tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucunda büyük bir üretim fazlası meydana gelmekte, bu da ülkeyi dünyanın en önemli tarım ihracatçılarından biri haline getirmektedir. Ülkede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri soya, tütün, pamuk, turunçgiller, buğday ve şeker pancarıdır. Climate. There are quite different climate types and landforms in the United States of America, which is spread over a large area. Because of the mountain ranges running parallel to the east and west coasts, the continental climate prevails in most of the country, except for these coastlines, since the ocean influence does not extend to the interior. Therefore, we can say that there are very large temperature differences across the United States. In the winter months, with the effect of the cold air coming from the north, harsh and cold climate characteristics are seen, while in the summer months, very hot and dry climate characteristics are observed with the effect of the hot air coming from the south. Since the central parts of the country are very high, large temperature differences are not seen in these regions. Central regions receive plenty of precipitation in summer due to the humid air coming from the ocean. In the Midwestern regions, precipitation is less. While a mild rainy and temperate climate is observed in the southern regions, which have a coast to the Atlantic Ocean, the winters are harsher and colder in the northern coasts. Since tropical climate features dominate the southern regions on the Gulf of Mexico, summers are hot and winters are mild. Although the coastline of Alaska, one of the states outside the mainland, is under the influence of the ocean, very severe colds are seen in the interior regions, especially in winter. In Hawaii, which is one of the states outside the mainland, the subtropical climate features dominate, and a mild weather that does not change much throughout the year prevails. İklim, geniş bir yüz ölçümünde yayılan Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça farklı iklim tipleri ve yeryüzü şekilleri bulunmaktadır. Doğu ve batı kıyılarına paralel uzanan sıra dağlar nedeniyle okyanus etkisi iç kısımlara uzanmadığından, bu kıyı şeritleri hariç, ülkenin büyük bir bölümünde karasal iklim hüküm sürmektedir. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri'nin genelinde çok büyük sıcaklık farklılıklarının bulunduğunu söyleyebiliriz. Kış aylarında kuzeyden gelen soğuk havanın etkisiyle sert ve soğuk iklim özellikleri görülürken yaz aylarında güneyden gelen sıcak havanın etkisiyle oldukça sıcak ve kurak iklim özellikleri görülür. Ülkenin orta kısımları çok yüksek olduğundan bu bölgelerde büyük sıcaklık farklılıkları görülmez. Orta bölgeler okyanustan gelen nemli havanın etkisiyle yaz aylarında bol yağış alır. Orta batı bölgelerde ise yağış daha azdır. Atlas Okyanusu'na kıyısı olan güney bölgelerde hafif yağışlı ve ılıman bir iklim görülürken kuzey kıyılarda ise kışlar daha sert ve soğuk geçer. Meksika Körfezi tarafındaki güney bölgelerde tropikal iklim özellikleri hakim olduğundan yazlar sıcak, kışlar ise ılıman geçmektedir. Anakara'nın dışında bulunan eyaletlerden Alaska'da, kıyı şeridi okyanus etkisinde olmakla birlikte iç bölgelerde özellikle kış aylarında çok şiddetli soğuklar görülmektedir. Anakara dışındaki eyaletlerden Hawaii'de ise subtropikal iklim özellikleri hakim olduğundan yıl boyunca çok değişmeyen ılıman bir hava hüküm sürmektedir. Large plateaus such as Colorado, Columbia, majestic mountain ranges such as Humboldt, Sierra Nevada, deep valleys such as the Grand Canyon, Antelope Canyon, large desert regions such as Arizona and Chihuahua, the United States of America, which has a wide variety of vegetation and landforms from large forests to tundra and steppe-covered regions,
is one of the rare ecologically diverse countries in the world with these features. Being a rich country in this area with its freshwater resources such as Lakes Superior, Michigan, Ontario, Huron and the Mississippi and Missouri rivers, the USA is also home to Niagara, one of the most famous waterfalls in the world. Colorado, Columbia gibi geniş platolar, Humboldt, Sierra Nevada gibi görkemli sıradağlar, Büyük Kanyon, Antelope Kanyonu gibi derin vadiler, Arizona ve Chihuahua gibi geniş çöl bölgeleri, büyük ormanlık alanlardan tundra ve stepli kaplı bölgelere kadar çok çeşitli bitki örtüsü ve yeryüzü şekillerine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, bu özellikleriyle dünyadaki ender ekolojik çeşitliliktir ki ülkelerden biridir. Süper, Michigan, Ontario, Huron gölleri ve Mississippi, Missouri nehirleri gibi tatlı su kaynaklarıyla bu alanda da oldukça zengin bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en meşhur şelalelerinden Niagara'ya da ev sahipliği yapmaktadır. Food culture. When it comes to food in the United States, everyone thinks of fast food culture. However, this approach is not very accurate. There is a very colorful and rich food culture in the country, as it is spread over a very wide geography and has a population of people from many different cultures. While the effects of British food culture are seen in the northeastern regions of their country, there is more Spanish and Mexican cuisine in the southern regions. In addition to these, we can say that Italian, Chinese and Japanese cuisines, which have a considerable population in the country, are common in almost every region of the country. Therefore, in the United States, there are opportunities to experience very different tastes in different restaurants where dishes from their world's famous and different cuisines are served. When talking about American cuisine, it is impossible not to mention seafood. The country, which has thousands of kilometers of coastline on two great oceans, also has a very rich seafood cuisine. It is a well-known fact that ready-made and frozen foods have an undeniable place in the United States of America, which is one of the important centers of alternative and modern eating habits besides traditional food cultures. Yemek kültürü. Amerika Birleşik Devletleri'nde yemek denildiğinde herkesin aklına fast food yemek kültürü gelir, ancak bu yaklaşım çok da doğru değildir. Hem çok geniş bir coğrafyaya yayıldığından hem de çok farklı kültürlerden gelmiş insanların oluşturduğu bir nüfusa sahip olduğundan ülkede çok renkli ve zengin bir yemek kültürü vardır. Ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde İngiliz yemek kültürünün etkileri görülürken güney bölgelerde daha çok İspanyol ve Meksika mutfaklarının etkisi vardır. Bunların yanında ülkede hatırı sayılır nüfusa sahip olan İtalyan, Çin ve Japon mutfaklarının da ülkenin hemen her bölgesinde yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın ünlü ve farklı mutfaklarına ait yemeklerin sunulduğu farklı lokantalarda çok farklı lezzetleri deneyimleme olanakları bulunmaktadır. Amerikan mutfağından bahsederken deniz ürünlerinden söz etmemek mümkün değildir ki büyük okyanusa binlerce kilometrelik kıyısı olan ülkede çok zengin bir deniz ürünleri mutfağı da vardır. Geleneksel yemek kültürlerinin dışında alternatif ve modern yemek alışkanlıklarının da önemli merkezlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde hazır ve dondurulmuş gıdaların da yadsınamaz bir yeri olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Public holidays: New Year, January 1st. Independence Day, July 4th. Labor Day, the 2nd of September. Columbus Day, October 14th. Veterans Day, November 11th. Thanksgiving, November 28th. Christmas Holiday, December 25th. İsmi tatil günleri. Yeni Yıl 1 Ocak. Bağımsızlık Günü 4 Temmuz. Labor Day 2 Eylül. Columbus Günü 14 Ekim. Gaziler Günü 11 Kasım. Şükran Günü 28 Kasım. Noel tatili 25 Aralık.